İyi bir insan olmak gerçekten ne demektir? Sadece suç işlememek mi? Kimseye zarar vermemek mi? Yoksa insanın kendi içinde kurduğu bir düzen mi vardır ve asıl mesele o düzeni kaybetmemek midir? Binlerce yıl önce bazı filozoflar insanın iç yapısını çözmeye çalışırken 4 temel özellikten söz ettiler. Aradan geçen onca zamana rağmen insan değişmiş olsa da o 4 özellik hala geçerliliğini koruyor. Peki nedir bu binlerce yıldır konuşulan, insanın iç yapısını ayakta tuttuğu söylenen o 4 temel erdem? Gelin benimle. Felsefenin 4 temel erdemi denilen şey aslında bir ahlak listesi değil, insan ruhunun çalışma prensipleridir. Bugün bu 4 kavramı sadece tanımlamakla kalmayacağım. Onların neden ortaya çıktığını, insanın hangi problemine cevap verdiğini ve neden hala geçerli olduklarını anlamaya çalışacağız. Ama başlamadan önce erdem kelimesinin ne anlama geldiğini netleştirmemiz gerekiyor. Antik Yunan'da kullanılan arete kavramı bizim bugün kullandığımız iyi kelimesinden çok daha derin bir anlam taşıyordu. Arete bir şeyin kendi doğasını en iyi şekilde gerçekleştirmesi demekti. Bir bıçak keskinse erdemlidir. Bir at hızlıysa ve dayanıklıysa erdemlidir. Peki insanın erdemi nedir? İnsan neyi en iyi yaptığında kendi doğasına uygun yaşar? İşte felsefenin asıl sorusu burada başlıyor. Erdem kurallara körü körüne uymak değildir. Erdem karakter inşasıdır. Bu yüzden erdem etiği şunu yap, bunu yapma demez. Böyle biri ol der. Bu ayrım son derece kritik çünkü yasa korkusuyla doğru davranmak başka bir şeydir, doğru olduğu için doğru davranmak başka bir şeydir. Felsefenin 4 temel erdemi denilen yapı ilk sistematik biçimini Platon'un Devlet adlı eserinde bulur. Platon, adaletli bir toplumun nasıl olması gerektiğini anlatırken aslında insan ruhunun yapısını analiz ediyordu. Ona göre insan ruhu 3 parçadan oluşur. Akıl, arzular ve irade. Akıl düşünür, arzular ister, irade harekete geçirir. Eğer bu 3 parça uyum içinde çalışıyorsa insan dengededir. Eğer biri diğerini ele geçirirse kaos başlar. Platon'un dahiyane hamlesi toplumla ruh arasında bir analoji kurmaktı. Devlette nasıl yöneticiler, askerler ve üreticiler varsa ruhta da akıl, cesaret ve arzular vardı. Toplum adil olduğunda herkes kendi işini yapar. Ruh adil olduğundaysa her parça kendi görevini yerine getirir ve akıl yönetici konumda olur. İşte 4 temel erdem tam burada ortaya çıkıyor. Bilgelik aklın erdemidir. Cesaret iradenin erdemidir. Ölçülülük arzuların dengeye gelmesidir. Ve bütün bunların uyum içinde çalışmasının adı adalettir. Dikkat ederseniz adalet burada sadece mahkemelerle ilgili bir kavram değil. Adalet içsel bir düzendir. Bu yüzden Platon için adalet en büyük erdemdi. Çünkü diğer üçü olmadan adalet olmaz ama adalet olmadan da diğerleri eksik kalırdı. Daha sonra Aristoteles bu çerçeveyi geliştirdi ve erdemi alışkanlıkla ilişkilendirdi. Ona göre erdem doğuştan gelmez, tekrar eden doğru davranışlarla inşa edilir. İnsan adil davranarak adil olur, cesur davranarak cesur olur. Erdem aşırılığın ortasıdır. Cesaret korkusuzluk değildir, korkaklıkla gözü karalık arasındaki dengedir. Ölçülülük hazlara teslim olmamakla onları inkar etmemek arasındaki dengedir. İnsan uçlara savrulmaya meyillidir. Aşırı korku ya da aşırı atılganlık, aşırı haz ya da aşırı yoksunluk. Erdem bu savrulmalar arasında bir istikrar noktasıdır. Şimdi yavaş yavaş o 4 erdemin her birine tek tek girelim. Çünkü bu kavramlar insanın iç mimarisinin temel taşları. Bilgelik. İlk bakışta kulağa en soyut gelen erdem bu olabilir. Çünkü bilgelik deyince çoğumuzun zihninde kitaplarla dolu bir oda, yaşlı bir filozof ya da çok şey bilen bir insan canlanıyor. Oysa Platon'un kastettiği bilgelik, bilgi yığını değildi. Bilgelik, doğru olanı doğru zamanda seçebilme yetisidir. Akıl dediğimiz şey aynı zamanda yön verme kapasitesidir. Eğer akıl yönetici konumdaysa, insan içsel olarak dengededir. Eğer akıl zayıfsa, insan arzularının ya da korkularının peşinden sürüklenir. Bu yüzden bilgelik, insan ruhuna liderlik eden erdemdir. Platon'un ideal devletinde yöneticiler neden filozoflardı? Çünkü bilgelik karar verme gücüdür. Ve insanın içinde de bir yönetici olması gerekir. O yönetici akıldır. Eğer akıl susarsa arzular konuşur. Eğer akıl geri çekilirse korkular karar verir. Bilgelik bu yüzden sadece çok şey bilmek değil, neyin gerçekten iyi olduğunu kavrayabilmektir. Zeka ile bilgelik aynı şey değildir yani. Zeka hızlı düşünmektir, bilgelik doğru düşünmektir. Zeka problemi çözer, bilgelik hangi problemin çözülmeye değer olduğunu ayırt eder. Zeka araçtır,
Bilgelik yön tayin eder. Yani özetle bilgelik insanın iç pusulasıdır. Eğer pusula bozulursa gemi ne kadar güçlü olursa olsun yanlış yöne gider. İşte bilgelik erdemi insanın kendi doğasını anlaması ve ona uygun yaşamasıyla ilgili. Kendini tanımayan bir insanın bilge olması mümkün değildir. Çünkü bilgelik dış dünyadan önce iç dünyayı anlamayı gerektirir. Bu yüzden Sokrates'in kendini bil sözü boşuna değildi. Kendini bilmek, arzularını bilmek, korkularını bilmek, sınırlarını bilmek. Bilgelik burada başlıyordu. Ama bilgelik tek başına yeterli değil. Bir insan doğruyu biliyor olabilir ama o doğruyu yapacak güce sahip olmayabilir. İşte burada ikinci erdem devreye giriyor. Cesaret. Cesaret çoğu zaman yanlış anlaşılır. Cesaret korkusuzluk değildir. Korkusuzluk çoğu zaman düşüncesizliktir. Cesaret ise korkuya rağmen doğru olanı yapabilmektir. Platon'un ruh modelinde cesaret, irade kısmının erdemidir. Yani insanın harekete geçme gücünün dengede olması. Eğer irade zayıfsa insan doğruyu bildiği halde geri adım atar. Eğer irade aşırı güçlenir ve akıldan koparsa bu kez de gözü karalık ortaya çıkar. İşte Aristoteles'in söylediği orta tam da burada. Cesaret korkaklıkla gözü karalık arasındaki denge olmalı yani. Bu dengeyi kurmak kolay değil. Çünkü korku insanın en temel duygularından biri. Ama erdemli insan korkusuz değildir. Korkusunu yönetebilen insandır. Cesaret bu yüzden bir duygunun kontrolüdür. Ve dikkat ederseniz burada yine denge meselesi karşımıza çıkıyor. Felsefenin 4 temel erdemi aslında insanın içindeki dengeleme çabasıdır. Bilgelik yön verir, cesaret harekete geçirir ama yön ve hareket tek başına yeterli olmuyor. Çünkü insan aynı zamanda arzularının varlığıdır. 3. erdemimiz de burada ortaya çıkıyor. Ölçülülük. Belki de modern insanın en zor anladığı erdem bu. Çünkü ölçülülük çoğu zaman yanlış biçimde kendini kısıtlama olarak yorumlanıyor. Oysa Platon'un ve Aristoteles'in kastettiği ölçülülük arzuların bastırılması değildi. Arzuların yönetilmesiydi. İnsan arzulayan bir varlık. Haz ister, güç ister, sahip olmak ister, beğenilmek ister. Bu isteklerin varlığı başlı başına bir problem değil aslında. Problem bu isteklerin yönetici koltuğuna oturması. Eğer arzular aklı susturursa ve iradeyi kendi hizmetine alırsa insan içsel olarak dağılır. Ölçülülük arzuların aklın rehberliğinde hizaya gelmesidir. Ölçülülük iç disiplin gücüdür. Aristoteles'in erdem anlayışında ölçülülük yine bir orta noktadır. Aşırı haz düşkünlüğüyle tamamen hazdan kaçınma arasındaki bir denge. Çünkü aşırılık her zaman insanı köleleştirir. Aşırı yemek, aşırı öfke, aşırı hırs, aşırı korku. Uçlara savrulan insan kendi içinde istikrarsız hale gelir. Ölçülülük insanın kendi üzerinde kurduğu egemenliktir. Başkaları üzerinde güç sahibi olmak belki kolaydır. Asıl zor olan kendi arzuların üzerinde güç sahibi olmak. İşte ölçülülük bu içsel egemenliğin adı. Dikkat ettiyseniz yine aynı mimariyi görüyoruz. Bilgelik aklı dengeliyor, cesaret iradeyi dengeliyor. Ölçülülükse arzuları dengeliyor. Peki bütün bunların bir arada çalıştığı durumda ortaya çıkan şey ne? İşte 4. ve en kapsayıcı erdem de burada devreye giriyor. Adalet. Adalet çoğu zaman dışsal bir kavram olarak düşünüldü. Mahkemeler, yasalar, hak ve hukuk. Ama Platon için adalet bundan çok daha derindi. Adalet ruhun kendi içinde düzenli olmasıydı. Her parçanın kendi görevini yapması. Akıl yönetir, irade destekler, arzular itaat eder. Bu hiyerarşi bozulduğunda içsel kaos başlar. Adalet bu yüzden bir sonuçtu. Bilgelik, cesaret ve ölçülülük doğru çalıştığında adalet ortaya çıkar. Adalet dış dünyadan önce iç dünyada kurulur. İçinde adalet olmayan bir insanın dış dünyada adil olması mümkün değildi. Adalet bir karakter durumu. Bu 4 erdemi birlikte düşündüğümüzde aslında karşımıza bir insan modeli çıkıyor. Aklı berrak, iradesi güçlü, arzuları dengeli ve iç düzeni sağlam bir insan modeli. Bu model ideal yönelimdir. Çünkü erdem dediğimiz şey sürekli korunması gereken bir dengedir. İnsan her an savrulma potansiyeline sahiptir. Bu yüzden erdem statik değil, dinamiktir. Sürekli dikkat, sürekli bilinç ve sürekli iç muhasebe gerektirir. Felsefenin 4 temel erdemi tam olarak bu yüzden insanlığın varoluşsal mimarisinin temel taşlarıdır. Eğer bu taşlardan biri zayıfsa yapı sarsılır. Eğer ikisi zayıfsa çatlaklar oluşur. Üçü de zayıfsa sistem çöker. Ve adalet yani iç düzen kaybolur. Bilgelik olmadan cesaret körleşir. Cesaret olmadan bilgelik pasifleşir. Ölçülülük olmadan bilgelik yozlaşır. Adalet olmadan hepsi dağılır. Bu yüzden felsefe tarihinde bu 4 erdeme kardinal erdemler denmişti. Kardinal kelimesi Latince cardo sözcüğünden gelir ve menteşe demektir. Biliyorsunuz kapı menteşe üzerinde döner.
İnsan karakteri de bu 4 erdem üzerinde döner. Eğer menteşe kırılırsa kapı düşer. Eğer bu 4 temel erdem zayıflarsa insanın iç dengesinin çökeceği gibi. Bu 4 temel erdem aynı zamanda daha büyük bir düzeni de işaret ediyor. Ama oraya gelmeden önce şu soruyu kendimize sormamız lazım. Bu model yalnızca antik bir ideal miydi yoksa insan doğasının değişmeyen bir gerçeği mi? Eğer bu 4 temel erdem yalnızca antik bir ideal olsaydı bugün hala konuşuluyor olmazdı. Ama mesele bir çağın ahlak anlayışından ziyade insanın iç yapısının değişmemesi. İnsan hala arzulayan bir varlık, hala korkan bir varlık, hala karar vermek zorunda olan bir varlık. Teknoloji ilerlemiş olabilir, toplum yapıları değişmiş olabilir ama insanın içinde yaşanan mücadele binlerce yıl öncesiyle temelde aynı. Akılla arzu arasındaki çekişme, korkuyla cesaret arasındaki gerilim, hazla ölçü arasındaki savrulma. Bu yüzden bu 4 temel erdem varoluşsal problemlerimize verilmiş bir cevap aslında. Platon'un ruh modeli sembolikti belki ama işaret ettiği gerçek son derece somuttu. İnsan kendi içinde bölünmüş bir varlık. Bir yanımız hesap yapar, bir yanımız ister. Bu parçalar birbiriyle uyum içinde çalışmadığında ortaya huzursuzluk çıkar. Eğer bilgelik aklın sağduyusunu temsil ediyorsa, cesaret iradenin istikrarını temsil ediyorsa ve ölçülülük arzuların sınırını temsil ediyorsa, adalet bunların bütünsel uyumudur. İnsan durağan değildir. İnsan sürekli etkilenir, sürekli arzu eder, sürekli korkar, sürekli karar verir. Bu yüzden erdem bir kez kazanılıp cebimize konulacak bir madalya değildir. Erdem bir yönelimdir. Sürekli yeniden seçilmesi gereken bir istikamet. İnsan çoğu zaman bir erdemi abartırken diğerini ihmal eder. Sadece cesur olmak ister ama bilge değildir. Sadece bilgili olmak ister ama ölçüsüzdür. Sadece disiplinlidir ama adalet duygusunu kaybetmiştir. Oysa hatırlayalım, erdem bir bütünlük meselesiydi. Parçalı bir erdem anlayışı insanı dengeli kılamaz. Şimdi yavaş yavaş şu soruya yaklaşabiliriz. Eğer bu 4 temel erdem insanın iç dengesini temsil ediyorsa, onların zayıfladığı bir dünyada ne olur? İnsan kendi içinde adaletini kaybederse, bu kayıp yalnızca bireysel bir sorun olarak mı kalır, yoksa daha büyük bir çözülmenin habercisi midir? Tekrar altını çizdiğim gibi, biri eksildiğinde diğerleri de anlamını kaybetmeye başlıyor. Tıpkı bir mimarinin kolonlarından biri çatladığında bütün yapının risk altına girmesi gibi. Şimdi buradan modern dünyaya doğru baktığımızda karşımıza tuhaf bir manzara çıkıyor. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz ama bilgelik giderek azalıyor. Cesaret çoğu zaman öfkeyle karıştırılıyor. Ölçülülük zayıflık gibi algılanıyor. Adalet ise çoğunlukla yalnızca hukuki bir meseleye indirgeniyor. Oysa içsel adaletini kaybetmiş bir insanın dış dünyada adil davranması mümkün değil ve iç dengesini kaybetmiş bireylerden oluşan bir toplumun uzun süre dengede kalması da mümkün değil. Bilgelik olmadan karar veren liderler, cesaret olmadan susan bireyler, ölçülülük olmadan savrulan arzular ve adalet olmadan kurulan sistemler. Bütün bunlar insanlık tarihinin tekrar yaşadığı krizlerin temelleridir. Erdemlerin zayıflaması aynı zamanda kültürel bir çözülme sürecidir. Çünkü toplum dediğimiz şey soyut bir varlık değildir. Toplum bireylerin toplamıdır ve bireylerin iç dünyasında denge yoksa dış dünyada kurulan düzen geçici olur. İyi bir insan olmak, içeride kurulan dengeyle ilgili. İnsan kendi içinde adaleti kurduğunda dış dünyaya daha sağlam basar. Aklı rehber olduğunda savrulmaz. Cesareti dengeli olduğunda korkularına teslim olmaz. Arzularını yönetebildiğinde köleleşmez. İşte felsefenin 4 temel erdemi binlerce yıl sonra bile hala geçerli ise bunun nedeni insanın değişmeyen yapısına hitap etmesi. İnsan her gün aklıyla arzuları arasında, korkusuyla doğrusu arasında, hırsıyla ölçüsü arasında bir tercih yapmalı ve bu tercihler zamanla karaktere dönüşmeli. O yüzden mesele bu 4 kavramı ezberlemekten ibaret değil. Bu kavramların işaret ettiği dengeyi fark etmek. Bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet. Belki de insanın kendi içinde ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu 4 temel sütun. Biz de kendimize şu soruyu soralım o halde. Bizde bu sütunlardan hangisi güçlü, hangisi zayıf? Videomu beğendiyseniz bir adet beğeni bırakmayı, hala abone değilseniz bunun gibi videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.